Size dünyayı değiştiren bir başarı hikayesi anlatacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bugün size yarattığı o muazzam ateşin hem efendisi hem de kurbanı olan yaratıcı bir dahiden bahsedeceğim. Ama onu gerçekten anlamak için en başa, o ilk günahı işleyene, ateşi ilk çalana bakmamız gerek. Steve Jobs, meşhur Prometheus gibi Olympus Dağı'na çıkıp tanrılardan o yasak ateşi çalmadı belki ama bize tıpkı onun gibi bilimi, sanatı ve o iflah olmaz hayal kurma lanetinin bir arada nasıl mümkün olabileceğini hediye etti. Steve'in yarattığı ateş ise değişmekte olan bir dönemin sanat ve teknolojiyle birlikte nasıl bir başkaldırıya dönüşebileceğini gösterdi. Ama evrenin kuralı basittir. Işığı getiren bedelini öder. Zeus, Prometheus'u bir kayaya zincirleyip her sabah bir kartalın gelip ciğerini yemesiyle lanetledi. Steve ise 56 yıllık yaşamının son 8 yılını pankreas kanseriyle geçirdi. 5 Ekim 2011 ve bir sabah tüm dünya o ateşin söndüğünü öğrendi. Tüm haberlerde Steve Jobs'ın vefatından bahsediliyordu. İnsanlar şoktaydı. Dünyanın dört bir yanından hiç tanımadıkları bir teknoloji CEO'su için insanların sokaklara dökülmesi, bir mabet gibi Apple mağazaların önüne çiçekler bırakması, mumlar yakması şaşırtıcı bir durumdu. İnsanlar neden bir şirket patronunun ardından sanki bir rock yıldızını ya da ruhani bir liderini kaybetmiş gibi yas tutar ki? Şimdi ister istemez aklıma şu soru geliyor. Bugün Elon Musk'ı ya da Jeff Bezos'u kaybetsek insanlar aynı yası tutar mı? Bu kadar üzülür mü diye düşünüyorum ve bence cevap çok net. Hiç zannetmiyorum. Hi. Steve'de başka bir şey var. Onun hayatında bizi içine çeken, tanıdık gelen, neredeyse büyülü bir matematik var. Bunu anlamak için Hollywood senaryolarının en çok sevdiği denkleme bakmak lazım. Yani kahramanın sonsuz yolculuğuna. Ama bir dakika, bu matematik Hollywood'dan tam 2500 yıl öncesine hikaye anlatıcılığının babası olan Aristoteles'e ve onun poetikasına dayanıyor. Aristoteles yüzyıllar öncesinden trajediyi tanımlarken aslında insanlığın değişmez yazılımını kodlamıştı. Yükseliş, kibir, düşüş ve yeniden doğuş. Steve Jobs'a baktığımızda ilginç bir şekilde sanki elinde bir senaryo varmış gibi bu kodu birebir yaşadığını görüyoruz. Hatta usta biyografi yazarı olan Walter Isaacson'ın onun biyografisini en başta yazmak istememesi bile bize bu adamın gerçekte kim olduğunu sorgulatıyor. Şöyle ki Walter Isaacson daha kitabın en başında Rashomon filmine gönderme yaparak tuhaf bir paradoksun içine düştüğünü söylüyor. Steve Jobs mühendislerine göre bir tiran, tasarımcılarına göre bir estetik dehası, yatırımcılarına göre durdurulamaz bir sihirbaz ve aşklarına göre de berbat bir narsistik kişilik bozukluğu sergileyen bir adam olarak karşısına çıkıyor. Yani onu anlatan her kişiye göre birbirinden oldukça farklı Steve'lerle karşılaşır. Tıpkı Yurttaşken filmindeki gibi gerçek ona kimin gözünden baktığınıza göre değişir. Ve her büyük adamın içinde çocukluğundan kalan çözülmemiş bir sır, bir rozbat saklıdır. Steve Jobs'ın rozbatı ise çok netti, terk edilmek. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. İşte kahramanın yolculuğu tam da burada devreye giriyor. Çünkü o kadim şablona göre her kahraman yolculuğunu sıradan dünyada ruhunu taşıdığı derin bir yarayla başlar. Onu maceraya itecek olan yakıt aslında o eksiklik hissidir. Steve hiçbir zaman bu durumu kabul etmese de kişiliğinin bir parçası olan o terk edilme hissiyle karakterini oluşturur. Ama birazdan kendi sözleriyle duyacağımız gibi hikaye sandığımızdan daha karmaşık. It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." Sanılanın aksine
Evlatlık olarak hayatı 1-0 yenik başlamadı. Hayatı bir şartlı kabul ile başladı. Onu evlat edinen Paul ve Krala Jobs belki de onun en büyük şansı ama aynı zamanda karakterindeki o narsistik kişiliği besleyen en önemli unsur olacaktı. Çünkü kendisinin de dediği gibi biyolojik annesi onu bu eğitimsiz aileye tek bir şartla verecekti. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. Evet, hayatı böyle başladı. Ama kendisini hep özel hissederek. İşte bütün o teknoloji imparatorluğunu kuran, kendisini anlamayanlara karşı öfke nöbetleri geçiren, dünyayı değiştirmek için çıldıran adamın psikolojik kodları burada yazıldı. Bir yanı istenmeyen ve terk edilen o kırgın çocuk, diğer yanı ise özel olarak seçilmiş o narsist dahi. Ama Steve gerçekten de özel bir çocuktu. Otoriteyi kabullenmeye hem mizacı hem de yetiştirilme tarzı sebebiyle meyilli olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Okulda öğretmenlerini ve arkadaşlarını yaptığı eşek şakalarıyla deliye döndüren bir çocuktu. Sürekli ceza alıp eve geldiğinde ise babası Paul ona bu yaptıklarını ötürü asla kızmıyordu. Okuluna yeni atanan matematik öğretmeni ondaki fazla zekayı fark ederek onu 2 hafta boyunca gözlemledi. Ve sonunda en iyi yöntemin ona rüşvet vermek olduğuna karar verdi. Evet, rüşvet. Steve bunu şöyle anlatacaktı. Bir gün okuldan sonra bana içinde matematik problemleri bulunan bir kitap verdi. Bunu eve götürüp çözmeni istiyorum dedi. Manyak mısın diye düşündüm. Sonra dünya kadar kocaman görünen şu dev lollipoplardan birini çıkardı ve dedi ki problemlerin çoğunu doğru çözersen sana hem bunu vereceğim hem de $5. Kitabı ona 2 günde verdim. Ama birkaç ay sonra Jobs'ın artık rüşvete ihtiyacı kalmadı. Öğrenmek ve öğretmenini memnun etmek istiyordu sadece. Sonradan öğretmeni ailesini okula çağırdı ve Steve'i en az 2 üst sınıfa geçirmek istediğini söyledi. Ancak Paul Jobs kabul etmedi. Ama bir sınıf atlamasına zorla da olsa ikna oldu. Steve sonradan o dönem için şöyle söyleyecekti. Bana en çok şey öğreten öğretmen oydu ve o olmasa çoktan hapse düşerdim, eminim. Each note a step towards coming home. Feel the pull. Kahramanın yolculuğunda kahramanımız maceraya atılmadan önce sıradan dünyasında bazı yetenekler kazanır. Steve'in ilk okulu babası Paul Jobs'ın garajıydı. Paul Jobs belki okumuş bir adam değildi ama çok iyi bir araba tamircisi ve elleriyle mucizeler yaratan bir mucitti. Steve onunla garajda vakit geçirmekten çok hoşlanıyordu. Steve'e hayatı boyunca Apple ürünlerini yansıyacak olan o en büyük dersi bir gün arka bahçedeki çitleri boyarken verdi. Paul çitlerin sadece sokağa bakan ön yüzünü değil, kimsenin görmeyeceği arka yüzünü de özenle boyuyordu. Küçük Steve şaşkınlıkla sordu. Baba, orayı kimse görmeyecek ki. Neden bu kadar uğraşıyoruz? Paul Jobs'ın cevabı yıllar sonra iPhone'un içindeki vidaların bile estetik olmasını sağlayacak o felsefenin ilk tohumuydu. Sen göreceksin Steve. Usta bir marangoz kimse görmüyor diye dolabın arkasında kötü tahta kullanmaz. Eğer geceleri rahat uyumak istiyorsan estetik ve kalite bir bütün olmalı. İşte bu garaj mantığı Steve'in zihnine kazındı. O mühendisliği bir teknik iş olarak değil, bir zanaat, bir sanat olarak görmeyi o garajda öğrendi. Yaşadığı yer sadece bir garajdan ibaret değildi. 1960'ların Kaliforniyası, yani o zamanki adıyla Kayısı Bahçeleri, bugünkü adıyla Silikon Vadisi. Steve'in şanslarından biri de tarihin en büyük teknolojik patlamasının tam merkezinde mühendislerin, NASA çalışanlarının ve elektronikçilerin olduğu bir mahallede büyümekti. Ve hava değişim kokuyordu. 1970'lerin Kaliforniyası. Dünya tarihin en tuhaf, en renkli kesişim noktası. Bir yanda savunma sanayisi için çipler üreten mühendisler, hemen yan sokakta ise sistemi yıkın diye bağıran saçları uzun, ayakları çıplak hippiler. Steve işte bu iki dünyanın tam ortasında duruyordu. O sadece bir elektronik meraklısı değildi. O Bob Dylan şarkılarıyla transa geçen, Beatles dinleyen, sadece meyveyle beslenen ve hayatın anlamını LSD triplerinde arayan bir arayışçıydı. Steve arayış içindeki karakterini sürükleyerek o dönem için görece pahalı olan bir okulu, yani o meşhur Reed College'ı seçti. Ama daha ilk döneminde bıraktı. Fakat kampüsten ayrılmadı.
sadece ilgisini çeken derslere kaçak olarak girmeye başladı. Ve bunlardan biri gelecekte hepimizin hayatını değiştirecekti. Kaligrafi dersi. Bu dönemi şöyle anlatacaktı. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Reed civarında 18 ay takıldıktan sonra ailesinin yanına geri dönüp iş aramaya karar verdi. 1970'lerin teknolojik atılımının doruk zamanlarında bir iş ilanında gözüne ilişti. Hem eğlenin hem para kazanın. Steve hemen o gün ayağındaki sandalet ve hippie tarzıyla bilgisayar oyunu üreticisi Atari'nin lobisine girdi ve personel müdürüne işe alınana kadar oradan ayrılmayacağını söyledi. Onun bu keskin ve özgüvenli tavrı, bir de konuşurken gözlerini kırpmadan karşı tarafa odaklanarak bakması herkesi kolayca etkileyebiliyordu. O gün işe alındı. Sonradan Atari'nin sahibi Alcorn, onda bir şey gördüm. Çok zekiydi, hevesliydi, teknoloji onu heyecanlandırıyor diyecekti. Ama Steve geçimsiz biriydi. Yıkanmıyor, sadece meyveyle besleniyor ve çıplak ayaklarla ortalıkta dolaşıp herkese salak muamelesi yaparak Atari'deki mühendisleri de çileden çıkartıyordu. Alcorn çareyi onu gece vardiyasını vererek buldu. Yani bu, geceleri Atari salonunda tek başına çalışması anlamına geliyordu. Steve Atari'den çok şey öğrendi. Çiplerin sınırlarını zorlayıp eğlenceli tasarımlar ve hoş etkileşimler üreterek bazı oyunları geliştirdi. Ama içindeki arayış arzusu yine patlak vermeye başladı. 19 yaşında Atari'den ayrılarak Hindistan yollarına düştü. Guruların peşinden gitti, saçlarını kazıttı ve sonunda aradığı cevabı Zen Budizminde buldu. Bu deneyimi şöyle açıklayacaktı. Amerika'ya dönünce Hindistan'a gitmekten daha büyük bir kültür şoku yaşadım. Hint taşrasındaki insanlar bizim gibi zihinlerini kullanmıyorlar, sezgilerini kullanıyorlar. Ve sezgileri dünyadaki diğer insanlarınkinden çok daha güçlü. Sezgi çok güçlü bir şey. Bence zihinden daha güçlü. Ve işime etkisi büyük oldu. Zen felsefesinin temel öğretisi Apple'ın da ruhu olacaktı. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir. Steve Jobs'ın zihni artık şekillenmişti. O babasından aldığı sanatkarlığı, hippie kültürünü isyankar ruhuyla ve Zen öğretisinin o keskin sadeliğiyle birleştirmişti. Ve artık sahne hazırdı. Kahramanımızın vizyonu tamamdı. Geriye sadece tek bir eksik kalmıştı. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek teknik bir sihirbaz. Mahallenin diğer dahisi. Kendisi gibi elektroniğe aşık ama karakter olarak onun tam zıttı olan öteki Steve. Yani Steve Wozniak sahneye girmek üzereydi. Karşı kültürcü hackerların ve genius dahilerin bir araya gelip yeni şekillenmekte olan bilgisayar sohbetlerini gerçekleştirdikleri Hombre Bilgisayar Kulübü o zamanlar çok popüler olmuştu. Wozniak bir mikro işlemci üzerinde çalışıyordu. Amacı klavyeden giden komutu bir monitörde görmekti. Yani eski bir daktilodan bir tık daha ilerlemiş, monitöre sahip bir hesap makinesi gibi düşünün. Steve Jobs bu fikre bayıldı ve hemen adını Apple 1 koyarak tasarımını geliştirmeye başladı. Ama Steve Jobs geleceği görme konusunda muazzam bir yeteneğe sahip olduğu için Steve Wozniak'ı Hombre kulübünde bu tasarladıkları ürünü sunmak için zorla onu ikna edecekti. Tam da düşündüğü gibi oldu ve hiçbir sermayeleri olmadan bir ay sonrasında yetiştirmek üzere 50 adet bilgisayar siparişi aldı. İşte herkesin bildiği o meşhur garaj hikayesi de böylece doğmaya başladı. Bütün arkadaşlarını toplayarak babasının garajını bir bilgisayar üssü haline getirdiler. Tam da bu yoğun zamanında Steve Jobs başka bir sınavla karşılaşacaktı. Eski kız arkadaşı Chris Brennan ondan hamileydi
Ve kadere bakın ki Steve Jobs tam da biyolojik annesinin ona hamile kaldığı yaşta bir çocuğu olacağını öğrendi. Adına Lisa koyacakları bu kız çocuğunu ilginç bir şekilde o dönem için kabul etmeyecekti. Hunharca çalışmalarının ardından 50 bilgisayar siparişini teslim ettiler. Ama bilgisayar denilebilirse tabii. Adam onlara bunun sadece devre kartı olduğunu ve müşterilerin klavye ve monitörü bir bütün halinde almak isteyeceklerini söyledi. Steve'in azmi ve yaratıcı hırsı yine doruklara çıktı. Çok sevdiği arabasını sattı. Wozniak'ta elinde avucunda ne varsa ortaya koydu. Ve Apple II'yi yarattılar. Bundan sonrası herkesin o bildiği meşhur hikaye. Steve Jobs daha 23 yaşında bir milyoner olmuştu. Ama biz hikayenin bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Bundan sonraki süreçte kahramanımızın değişen yolculuğuna, çevresindekilerle kurduğu ilişkiye ve onun içindeki yaratıcı ateşe odaklanıyoruz. Çünkü Steve Jobs paraya önem veren bir dahi değil, onu araç olarak kullanan bir deha olarak sırasıyla devrimler gerçekleştirecekti. Bu süreçte inanılmaz engellerle, kalp kırıklıklarıyla ve bolca bedel ödediği bir yolculuğa hızla adım atmaya başlayacaktı. Apple II'nin başarısının ardından hızla yeni bir bilgisayar üretmeye karar verdi. Ve tabii manidar bir isim vererek, Lisa. Herkes kızının adını koyduğunu söylemesine rağmen buna karşı çıkacak, ancak ölüm döşeğindeyken elbette ki kızımın adını koymuştum diyecekti. Steve'in mükemmelliyetçi yapısı gittikçe sınırları zorlamaya başlayacaktı. Yanındaki mühendisleri zorbalıyor, şirket yönetimindekileri azarlıyor ve ilginçtir ki kazandığı şöhrete ve servete karşı kendini hala karşı kültür çocuğu olarak görüyordu. Apple şirketinin bel kemiği olan Wozniak'ın yürüttüğü Apple II'den para kazanmalarına karşı o ekibi aşağılıyor, kendi ekibini A takımı olarak yüceltiyor, gittikçe şirketi zorlamaya başlıyordu. Lisa bilgisayarının bütçesini çok aşması üzerine yönetim onu projenin başından alıp daha ucuz bir bilgisayar üzerine oyalanması için kandırmaya karar verdi. Tek bir şartla kabul edecekti. Kendi ekibini de yanına alarak gidecekti. Mac efsanesi de böyle başlayacaktı. Öyle bir tutkuyla hareket edeceklerdi ki sanki kendi şirketine karşı bir rakip yaratıyorlardı. Hatta şirket içinde korsanlar dediği bayrakları ve tişörtleri bastıracaklardı. Tek bir temel kriterleri vardı. Yarattıkları ürüne tutku duyacaklardı. Mac'i ürettikleri diğer bilgisayarlardan daha üst bir merkeze koymaya başlayacaktı. Ekip içinde onun zorba yapısı, insanların moralini bozsa da insanları baştan çıkaran bir tarafı da vardı. Sanılanın aksine oldukça da duygusal olabilen, herkesin içinde ağlama krizine girebilen bir insandı. Sonradan herkes onun kişiliği hakkında şundan emin olacaktı. Steve Jobs gerçekliği çarpıtma sahasının dehasıydı. İstediğini her şekilde elde edebiliyordu. Ama gerçekliği çarpıtmanın temelinde Jobs'ın kurallarını kendisine işlemediğine dair derin ve sarsılmaz bir inancı vardı. Özel olduğunu, seçilmiş ve aydınlanmış biri olduğunu düşünüyordu. Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt kitabındaki ruh artık kendi istencini istenciyle yaratır ve dünyanın yitirdiği kişi artık dünyayı fetheder sözünün vücut bulmuş haline dönüşmüştü. Ve artık onun bu karakterini insanlar da tanıyacaktı. Apple lansmanlarında onu bir rockstar veya ruhani bir lider gibi görmeye başlamalarını ilk haber veren reklam 1984'teki Macintosh sunumuydu. Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği o meşhur Macintosh reklamı sayesinde Steve Jobs artık Mac kadar meşhurdu. İzleyen insanları dehşete sokan, o zamana kadar yapılmış en ilginç ve en çok ses getiren reklam bu olacaktı. İnsanları büyük IBM gibi klasik ve otoriter olan bilgisayar şirketlerine karşı kendisini devrimci ve karşı kültürü destekleyen bir bilgisayar şirketi olduğunu haykırıyordu. One resolve, one cause. Our enemies shall devote themselves to death, but we will bury them with their own conclusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ama Macintosh piyasaya sürüldüğünde reklamın etkisiyle en başta çok satılsa da zamanla satış rakamları düşmeye başladı. Steve'in Zen Budizminden gelen bütünsellik anlayışı, donanım ve yazılımın uçtan uça tasarlanmış kapalı bir sistem sunması hoşlarına gitmiyordu.
Mac'in satış rakamlarındaki düşüş, şirket yönetimi deneyimi olmayan Steve için kendi kuyruğunu ısıran yılına dönüşecekti. O dönem için yüklü para teklifinde bulunarak şirketin başına CEO olarak bizzat kendisinin getirdiği John Sculley ve yönetimdeki diğer isimler onu Apple'dan kovmaya karar verdi. Evet, kendi kurduğu şirketten kovulacaktı. Ama yıllar sonra kendi deyimiyle bunun başına gelebilecek en büyük deneyimlerden biri olduğunu söyleyecekti. My second story is about love and loss. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. 30 yaşında Apple'dan kovulmasının ardından 6 ay inzivaya çekildi. Zen Budizmi ve içindeki yaratıcı ateşle derin düşüncelere daldı. Bu geri çekilme, kahramanın yolculuğundaki o muhteşem yeniden doğuşu simgeleyecekti. Bir yanda yeni bir bilgisayar şirketi olan Next'i kurdu, diğer yandan Disney ile dağıtım anlaşması yaparak sinema tarihinde o zamana kadar yapılmamış olan en önemli animasyonları çıkaran Pixar şirketini kurdu. Bu kadar yaratıcı işler yapabilmesinin iki önemli sebebi vardı. Çünkü Steve Jobs insanları ikiye ayırıyordu. Bir yanda sıradan olan aptallar, diğer yanda sanata ve estetiğe önem veren yaratıcı insanlar. Onun kurduğu şirketlerin en büyük başarısı belki de yaptıkları işe tutkuyla yaklaşan insanları bir araya getirmekti. Pixar kısa sürede muazzam başarı kazandı ve yarattığı oyuncak hikayesiyle animasyon dalında Oscar kazandı. Steve Jobs başarını arttırarak devam ederken Apple için aynı şeyi söylemek zordu. John yönetimindeki Apple borsada hızla yere çakılıyordu. Çünkü Apple Steve gidince vizyonunu kaybetmişti. Bunu 10 yıl sonra fark etmeleri kendi aptallıkları olacak ki sonunda Steve'i geri getirmek istediler. Steve'in Next için ürettiği yazılımı satın alarak onu tekrar geri dönmesi için yeşil ışık yakacaklardı. Steve için Apple hep ayrı bir yerdeydi. Onu teknolojinin ve sanatın birleşim noktasında doğruya çıktığı bir alan olarak görüyordu. Apple'a ICO olarak geri dönmeyi kabul etti. Ve o zamana kadar görülmemiş bir şekilde ilk defa her iki şirketin birden CEO'luğunu üstlenen bir insan olarak tarihe geçti. Ve Apple onunla yeniden doğuyor. Apple'a dönmesinin ardından durumu fark edip hızlıca bir karar aldı. Şirketin ürettiği her şeyi durdurdu ve tek bir şeye odaklandı. O zamana kadar üretilmemiş yepyeni bir kişisel bilgisayar üretmek. Jetgiller çizgi filminden fırlamışa benzeyen bu yeni iMac için de 1984'te ürettirdiği reklam filmi gibi insanları baştan çıkaran bir reklam tasarladı. Onun en çok ilham aldığı sanatçılar, düşünürler ve deliler sahneye çıkacaktı bu sefer. Farklı Düşün reklamı böyle doğdu. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. İnsanlar bu yeni iMac'i görünce çılgına döndü. Çünkü Steve her alandaki mükemmelliyetçiliğini sahne performansında da gösteriyordu. Artık insanlar için Steve Jobs bir rockstar gibiydi. Apple ürünlerinden çok onun sahne performansını görmek için günler öncesinden sıraya giriyorlardı. Steve Jobs'ın Apple'a dönüşünün ardından şirket bir yılda muazzam paralar kazandı. Ama Steve bunun yeterli olmayacağını, çağın değiştiğini görerek ard arda muhteşem ürünler üretecekti. Tabii ki kendi sadelik anlayışıyla. Sadece bilgisayar üretmeyecek,
hayatımıza iPod, iPhone ve iPad'i katacaktı. Ama her başarılı bir hikayenin bir sonu olduğu gibi kahramanımız da sona doğru yolculuğa yaklaşıyordu. Yıl 2003. Bu sefer bir star gibi yeniden doğmaya başaramadığı başka bir engel çıkacaktı karşısına. Maalesef kendisine pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. Stanford Üniversitesi'ndeki konuşmasında hayatındaki 3. dönüm noktasının bu olduğunu söyleyecekti. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Evet, Steve Jobs insanlara olan yaklaşımıyla belki bir anti kahramandı ama kesinlikle iflah olmaz bir yaratıcıydı. Onu diğer insanlardan ayıran en önemli nokta kararlılığı ve hedefine giden yolda bir Zen Budist gibi odaklanarak eyleme geçmeyi başarabilmesindeydi. Bence bu yüzden bize ilham almamız için bıraktığı en önemli sözü şunlar olacaktı. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.